Merhaba, bu videonun konusu mükemmelliyetçilik. Mükemmelliyetçilik kulağa güzel geliyor ama aslında değil. Yani nasıl ki analitik düşünceyi, analitik zekayı anlatmıştık. O bir engeldi, hastalık gibiydi. Kontrolsüz güçse kötüydü daha doğrusu. Mükemmelliyetçilik de kötü. Mükemmelliyetçiliği aslında iki tabir olarak görebiliyoruz tarihe baktığımız zaman. Birincisi Leonardo da Vinci döneminde bir akım bu. Hem de öyle bir akım ki Michelangelo vesaire hiç hata kabul etmiyorlar ve hatta heykellerinde, resimlerinde hataları da ayırıyorlar sanattan. Yani işte vücutlarda kıl yok, kusur yok vesaire vesaire. Ama o mükemmelliyetçilik değil bu videonun konusu. Bu videonun konusu sizin bazılarınızın tabii ki, yani toplumun çok yüksek bir oranda gözükmüyor. %5'ten daha düşük. Her şeyi mükemmel yapmak istemesiyle başlıyor ve yapamıyor. Neden? Çünkü mükemmel yapmak zordur. Ne demek istiyorum? Bir işi %90 başarmak, yani bir işin hatta %90'ını bitirmek iyi bir şekilde 10 dakikanızı alıyorsa veya 10 saatinizi alıyorsa, geri kalan %10'u mükemmel bitirmek bir 10 saat daha alıyor. Dolayısıyla demek ki o son dokunuşu, o pastanın üst süsünü veya işte tablonuzun son rötuşunu yapmak önce tartışılmalı, ne kadar hedefe yönelik olmalı. Tabi bunu burada bir durduralım. Niye? Şu soru var. Ya pusula yanlışsa? Ne demek? Karayip korsanlarında şeyin elinde, bizim korsanın elinde yani pusula var ve o pusula en çok hayatta en arzuladığın şeyi gösteriyor. Diyor ki işte sen hazine sandığına o şeyi hedefliyorsan hazine sandığına götürüyor seni. Peki senin pusulan nereyi gösteriyor? Yani senin mükemmel olarak sandığın şey yanlışsa, senin idol olarak aldığın insan yanlış bir idolse, senin mükemmel olarak ölçtüğün cetvel eksikse, uzunsa, eğikse, yamuksa, dolayısıyla mükemmel olarak varmak istediğin hedef eğer ki gökkuşağıysa hiçbir zaman varamayacaksın. Ya da işte ufka varmaya çalışıyorsan varamayacaksın. Sahte hedefle doğru hedefi nasıl ayırt edebiliriz? Senin mükemmel kavramın ne derece başarılı? Bunu şöyle, birinci yöntem, mükemmelliyetçiysen bunun bir sorun olduğunu anlaman lazım. Senin bir sorunun var. Çünkü her şeyin mükemmel olması ancak ve ancak yeri göğü yaradanla mümkün. Dolayısıyla senin mükemmel bir şey yapman için %99'a ulaşman yeterli. Ne demek istiyorum? Tabii bu çocukluktan başlıyor ama hani biraz geriden alayım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Çocuğu 90 alıyor. Baba mutsuz. Çocuğu 99 alıyor. Baba mutsuz. Çocuk ikinci oluyor okulda. Baba mutsuz. Ya da anne mutsuz. Niye arkadaşım? Niye? Yani o çocuk okulda ikinci olsa ama sosyal hayatta da ikinci olsa kötü mü? Değil. Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bölüm birincisi olmalıyım. Niye? Bölüm birincisi olunca NASA'ya mı alacaklar? Evet, burslar alacaksın, evet yurt dışına gideceksin falan ama yaşamayacaksın. Dengeleyebiliyorsan okey. Hem bölüm birincisi olup hem de muhteşem sosyal, insanların bayıldığı, sohbetin, muhabbetini sevdiği bir insansan bravo ötesi bravo. Sen farklı bir insansın. Mükemmelliyetçilikteki bir diğer sorun, senin mükemmelliyetçilik için ayıkladığın sorunlar, pürüzler, kıllar, tüyler, engeller acaba doğru mu? Yani yanlış şeyleri kırıp döküyor olmayasın. Ne gibi? Bir arkadaş grubunda senin için bir insan gereksizdir. Mükemmel hayatında o insana ihtiyacın yoktur. Ya olursa? Ve bedelini ödeme. Yani mükemmelliyetçiliğin bir bedeli var. Birincil bedel, ilk bedel zaman. Dedik ya, aynı süreyi harcıyorsun %90'la kalan %10'a. İkinci bedel insanların sabrı. Yani bu burçlarla da anlatır. Başak burçları çok titizdir, çok uğraşır falan. Ama senin çevrendeki insanlar senin o mükemmeli bitirene kadar dayanamayabilir. Öyle değerli insanlar var ki, bakın sakin anlatıyorum bu kez. Öyle değerli insanlar var ki valizi toplarken 45 dakika bekliyorsun. Döküyor, topluyor, döküyor. Mükemmel kombinasyonu bulana kadar. Onları onun içine sok, bunu buraya sok. Ben de gireyim, kapat bir.
O bitti ya, o bitmedi. 500 tane valizi de arabanın arkasına sığıştırıp çıkartıyor. Tamam, evet güzel ama bir kombinasyonda oldu işte. Tamam, amaç kapıyı kapatmaksa artık yorma. Çünkü senin çevrendeki insanlar ölüyor. Tatile gideceksin işte o hanımefendiyle ya da o beyefendiyle. Ya başıma şu gelirse, ya bu olursa bunu da alalım, valiz dolduralım, şimdiden şunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Uçak bir kaçıyor gitti. Muhteşem planlar ne oldu? Lütfen insanların sizin mükemmeli bulma arzunuz sırasında boğulmamalarını engelleyin. Yani herkes sizle birlikte mükemmel olmak zorunda değil ki. Olamaz yani, biz faniyiz. Senin kadar mükemmel olamayız. İnsanları kendinizden uzaklaştırmayın. Şimdi mükemmelliyetçiyseniz bir yerde daha sorun çıkıyor. O da şu: başarıyı azımsıyorsunuz. Yani başkasının başarısını da kendi başarınızda. Hadi kendi başarınızı azımsayın, ömrünüzü harcayın. Başka birisi bir şey yapıyor. Yanına geliyor, bakıyor. Şey de yapıyor. Zaten ölmüş, pert olmuş adam. Anlatabiliyor muyum? 90'lık kağıt vermiş. Sen diyorsun ki 95'lik niye olmadı? Lütfen insanların başarı ya da başarısızlıklarını daha da köklemeyin. Ne demek istiyorum? Sırf başarıda değil çünkü. Bakıyorsun ki adam çökmüş, gitmiş, artık morali kalmamış. Yanına gidiyor, şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın. Niye? Kendisi mükemmeli biliyor. Kendinizde eğer mükemmelliyetçilik hissediyorsanız bazı kademelerde sakinleşmemiz lazım. 1. İnsanlara sorun. Bak, buna çekinmeyin ne olur. Çok mu abartıyorum deyin. Yani ben senden bunları istiyorum ama çok mu abartıyorum? 2. Lütfen yapacağınız işleri bir kağıda yazın. Yani çok basit bir dandik not kağıdına, bir post-it'e işte tatile gidilirken pasaportlar alınacak, şu alınacak, bu alınacak. O kağıdı artık ekleme. O kağıda kağıt ekleme, abartma. Bu kadar. Hedef bu. 3. Vardığın yerin tadını çıkar. Neden? Şimdi mükemmeliyetçi birisiyle tatile gidiyorsun, oturdun. İlk gün ya. Haluk. Ne oldu abi diyorsun. Çünkü sen hamakta uyumaya çalışıyorsun. Yarın ne yapacağız? Şimdi sen yarın düşünmek istiyorsun. Yani tatildesin en azından. Yarın şunları yapalım, bunları yapalım. 3. gün diyorsun ki Allah benim cezamı versin. Ben niye yaşıyorum? Yani bu kadar iyi düşünemiyorsam ben niye yaşıyorum? Başkaları için yaşamayın. Başkaları için düşünmeyin. Kendiniz için yaşayın. Daha önce de söyledik. Kendiniz için nefes alın. Ve mükemmelliyetçilik kendi çapınızda kaldığı sürece az zararlı. Başkalarını da sizin gibi mükemmel yapmaya çalışınca Adolf Hitler. Adam ne yapmış? Şimdi alt yorum bölümüne ne olur çirkin şeyler yazmayın. Irklarla, dinlerle ilgili. Ama dünya tarihinde her şeyi mükemmelleştirmeye çalışan Napolyon, Hitler gibi insanlar varmış. Dolayısıyla bir şeyin mükemmel olması çok mümkün değildir. Ancak limit türevi integral yaklaşırsın bir şekilde sonsuza. Ama ona harcadığın vakite değer mi? Yani senin bir tane bir şeyi mükemmel yapmaya çalışacağına 2 tane çok iyi bir şey yapman daha güzel olmaz mı? Son olarak son bir örnek vereceğim. Bunlar iyilik yaparken de böyledir. Yani yemek yapar. Nasıl olmuş? Dersin ki tuzu mu yok der, tuzu döker. Suratına döker, ona döker, buraya döker. Sonra sorar nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Bak delirtiyor değil mi? Delirtiyorsun çünkü yani. İstiyor ki sofradaki her şey mükemmel olsun. Sana bir iyilik yapar. Der ki işte, dersin ki ya bugünlerde işte bir fikrim var, aklım yok, işte şu iPad'i alayım mı, hani ne dersin? Şu kadar param var, bu kadar taksit. Fikrini söyler, sen dersin ki teşekkür ederim baba. Akşam arar seni. Ya bak düşündüm de. Sen de nezaketen evet dersin. Ertesi gün gelir. Ya bak şunları araştırdım, bunlar da varmış, Android tabletler. Ya yapmayın. İnsanların sizden istediği iyilikler gün gelir göreviniz olur zaten. Merak etmeyin. O iyilik yapışacak üstünüze. Ama ne olur insanlar sizden 1 istiyorsa 5 kusmayın üstlerine. Sizi daha çok sevmeyecekler. Size ihtiyaç duyulduğunda orada olun. Sonra da sahneden alkışınızı alın, çekilin. Mükemmel olmanız gerekmiyor. Peki mükemmeliyetçilik çok mu kötü bir şey? Hayır. Aynen analitik düşünce gibi kontrol alınırsa mükemmel bir şeydir. Ve sizin her şeyi %95 ya da %99 güzel yapmanızı sağlar. %100 olmasına gerek yoktur her zaman. Tabii ki %100'lük şeyler de var. Kendi işinizi, kendi insanlara sevginizi olabildiğince tamam yapmaya çalışın. İbadetinizi. Ama bunların içerisinde her zaman bir küçük kusur olabilir. Onun için de kendinizi kahretmeyin.
Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.